Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir arsacı olarak konunun detaylarına vakıf olduktan sonra karşımıza çıkabilecek mevcut bildiğimiz durumlardan farklı pozisyonlar karşımıza çıkabilir. O tür durumlarda bunları nasıl yorumlayacağız? Bunlarla alakalı nasıl bir tavır almamız gerekiyor? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Bir nevi dikkat etmemiz gereken hap bilgiler tarzında bilgiler paylaşacağım bu serimizde. Numaralandıracağım bu videolarımızı. Buna göre karşımıza çıkabilecek ilginç olayları da bu şekilde öğrenmiş olacağız. İlk örnek olarak bunu bilmemizde fayda var diye düşündüğüm için Hap Bilgiler serimizin ilk videosu. Normalde imar görmüş fakat daha sonrasından mahkeme kararı veyahut da başka bir sebepten dolayı da imarı kapanmış olan vasfı niteliği arz olan yerlerdeki durum ve pozisyon hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da 0 995 parseli incelemeye aldığımızda arkadaşlar parselimiz normalde nitelik kısmı vasfı arsa olarak görünüyor. Burası arsa dediğimizde neydi bizim için arsa tanımı? İmar uygulaması görmüş, terkleri yapılmış olan parsellere biz arsa diyorduk. Ancak bu şekilde arsa niteliğini alıyordu tapuda. Bu yerimizde terkleri yapılmış, imar uygulaması görmüş ve arsa vasfına dönmüş. Ancak biz buranın imar durumu nedir diye Büyükçekmece Belediyesi'nin imar sayfasına gittiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Kumburgaz'daki yerin imar durumunu bana getir dediğimde seçtiğiniz bölgede imar durum bilgisi mevcut değil diyor. Bunu kapattığımızda da bilgi için Plan Proje Müdürlüğümüze başvurun diyor. İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin bir kararıyla yeni plan çalışmalarının yürütüldüğünün bilgisi bize verilmiş durumda. Dolayısıyla biz burada neyi anlamış oluyoruz arkadaşlar? Aslında burasının mevcut imara göre terkleri yapılmış, arsa haline dönmüş fakat şu anki haliyle imara kapalı, yeniden imar plan çalışmaları yapılıyor. Bu tür durumlarda burayla alakalı bir alım satım durumu söz konusuysa ilgili belediyesine gidip bu konuyu sormak, o planın tekrardan aynı şekilde mi olacağı ya da planın neden dolayı iptal edildiği, burayla alakalı herhangi bir değişiklik olup olmayacağı gibi bilgiler alınabilir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey bu yerin alınması durumu söz konusuysa kesinlikle ve kesinlikle imarın son şeklini beklememiz gerektiği arkadaşlar. Çünkü biz bir arsanın fiyatını neye göre belirliyor idik? Arsanın üzerindeki imarına verilen fonksiyon alanlarına göre arsanın ederi ve fiyatı tespit ediliyordu. Eğer her ne kadar da E5 üzerinde cephe bir parsel olsa da mevcut çıkacak imar eski imarla aynı mı olacak, daha mı yüksek olacak, daha mı düşük olacak? Bunları tahmin etmemiz ya da öngörmemiz mümkün değil. Belediyeden almış olduğumuz şifahi bilgiler hiçbir zaman için bizi bağlamaz. O şifahi bilgilerle alakalı hareket edersek yarın resmiyette işin şeklinin değişmesi durumunda belediye şifahi bilgiyle alakalı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bundan dolayı da biz bu arsaya bu haliyle bir fiyat vermemiz ya da eski imar haline göre bir fiyat belirlemesi yapmamız yanlış olacaktır. O yüzden bu tür noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı durum yine bir başka örnek olarak Beylikdüzü Gürpınar'da benzer bir parsel. Aslında buranın imar durumuna bakmak için Beylikdüzü sayfasına gittiğimizde arkadaşlar bizim parselimiz burası. Şu haliyle bakmış olduğumuzda yola taşmaları yok. Hemen hemen imar adaları düzgün bir şekilde oluşmuş. Hatta imar adalarına uygun bir şekilde yapılaşmalar yapılmış. Buna göre mevcuttaki geçmiş imara göre imar açıkken ki alınmış ruhsatlara göre inşaatlar yapılmış, projelendirilmiş, kat mülkiyetlerine geçilmiş. Fakat şimdiki 1817 ada bir parselin satılık olduğunu varsayalım. Bu parsel bize geldiğinde biz bunun imar durumunu sorguladığımızda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir imar durum bilgisi bize verilmiyor. Burayla da ilgili belediye sayfasında bize bunu not olarak belirtiyor. Yine detaylı bilgi için Beylikdüzü Belediyesi'ne müracaat etmemizi istiyor. Bu şekilde buranın şu anda imara kapalı olduğunu da biz görmüş oluyoruz. Bir önceki parselimizdeki anlatmış olduğum gibi mevcut eski imar aynen verilecek mi? Ya da yeni farklı bir imar mı gelecek? Ya da yeni bir yapılaşma şartları mı oluşacak gibi durumlarla alakalı ne olacağını bilmediğimiz için de bu tür parsellere de fiyat biçemiyoruz arkadaşlar. Evet,
Hap Bilgiler serimizin birinci videosu olan bu videomuzda geçmişte terkleri yapılarak arsa olmuş parsellerin daha sonrasından mevcut imar durumları belirli sebeplerden dolayı iptal edilmek suretiyle imarsız hale gelebileceği, imarsız hale geldikten sonraki haliyle herhangi bir yapılaşma şartına haiz olmayacağı bilgisine sahip olmamız gerektiğini de bu tür arsalara da fiyat veremeyeceğimizin de bilgisini vermiş oluyoruz. Tabii bunlar ne olacak arkadaşlar? Tekrardan yeni bir imar uygulamasına girmeyecektir. Bu mevcut imar yapılaşması aynı eski haliyle alakalı 3 aşağı 5 yukarı benzer şekilde verilecektir. Ancak orada imarın ne sebeple iptal edildiğini bilmediğimizden dolayı burada imardaki emsal artışı mı yapılacak, imarda emsal düşüşü mü yapılacak ya da imaren başka bir yapılaşma şartları mı verilecek tarzında mevzuların netleşmesini beklemekte fayda var. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da burada sonlandırdık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.